Kuantum fiziği son yıllarda popüler olmuş gibi gözükse de aslında ilk kez tanımlandığında insanların yüz ifadelerini görmeniz gerekir deniyor. Hala bizim için tam anlamıyla çözülmemiş olması da her geçen gün merakları arttırıyor. Biz ilk çıktığı zamanlara dönersek bilirsiniz ki Einstein asla kuantumculardan olmamıştı. Beni hala kuantumcu zannedenler var. Hayır dostum, ben hiçbir zaman Tanrı zaratmaz derken mecaz yapmadım. Gerçekten de evrenin rastgelelik üzerine kurulu olduğuna inanmıyorum. Fizik, belirsizliğin değil, düzenin dilidir. Kuantum mekaniği, evet, işe yarıyor. Hatta mükemmel şekilde çalışıyor. Ama anlamıyor musunuz? Bir şeyin işe yaraması, onun tam olarak doğru olduğu anlamına gelmez. Benim derdim deneyle değil, anlamla. Schrödinger'in kedisini kutuya koyduğunuzda, siz aslında fiziği değil, sağduyuyu hapsediyorsunuz. Kuantumcular evreni olasılıklara bölerken, ben hala bütünlüğü arıyorum. Çünkü evren zar değil. Büyük bir denklem ve biz sadece küçük bir terimiyiz. İşte her şey bu kadar algı dışı olduğu için haliyle Einstein başta olmak üzere kuantum mekaniğine sayısız saldırı gerçekleştirilmişti. Günümüzde bile amatör ya da profesyonel birçok bilim insanı veya bilim meraklısı bu teorideki ölümcül hataları bulduklarını iddia ederek ortaya çıkıyorlar. Ancak çok geçmeden bu keşiflerinin yıllar önce çürütüldüğünü görüyorlar. Yani ne yaparsak yapalım, ne kadar zorlanırsak zorlanalım bir gerçek var. Kuantum mekaniği ölçümler ve hesaplamalar ile tarihin en başarılı teorisi ve bir yere gideceği de yok. İlk olarak biliyorsunuz 1905 yılında özel görelilik teorisi çıkmıştı. Ve 1920'lerden itibaren dev isimlerin sayesinde kuantum mekaniği şekillendi. Başlarda haliyle bu iki teorinin ayrı olduğu düşünülüyor, ona göre teoriler geliştiriliyordu. Fakat sonrasında birileri garipliği fark etti. Özellikle bir isim, Paul Dirac. 1928'de denklemleriyle yepyeni bir maddeyi matematiksel olarak keşfetti. Evet, çok acayip. Çünkü 4 yıl sonra 1932'de Carl Anderson, Dirac'ın bu keşfini deneylerle ve gözlemlerle kanıtladı. Antimadde diye bir şey vardı. Bunun çok farklı sonuçlarının arasında en önemlilerinden biri de kuantum mekaniği ile özel göreliliğin birleşmesi ve göreli ya da relativistik kuantum mekaniğinin doğmasıydı. Dirac tarihin en önemli bilimsel birleştirmelerinden birini yapmıştı aslında. 1940'larda kuantum evreni ile ilgili bildiklerimiz çok daha sağlam temellere oturmaya başladı. Richard Feynman videosunda uyarmıştım. Onun adını ve yaptıklarının sonuçlarını daha çok duyacağız demiştim. İşte Feynman, Schwinger ve Tomanaga'nın geliştirdiği kuantum elektrodinamiği ile elimizde bu birleşik teorinin ilk meyvesi duruyordu. Ama Feynman videosunda konuştuğumuz diyagramları hatırlayın. Orada kafamızı daha da karıştırmaması için bahsetmediğim bir konu vardı. Hatırlarsanız iki elektron arasındaki ilişkiyi açıklayan bu diyagramlar şunu gösteriyordu. İki elektron birbirine yaklaşıp bir noktada bir foton alışverişi yapıyor ve sonra başka yönleri açılıyordu. Buraya kadar sorun yok. Biri elektron veriyor, diğeri alıyor. Yollarına gidiyorlar. Ama neyi çok iyi biliyoruz? Fotonlar kütlesizdir. Yani bildiğimiz fotonlar. Sıradan ışığın fotonları. Onların olayı da bu. Kütlesizler. Ama burada gördüğümüz fotonlar nasıl biliyor musunuz? Kütleli. Yanlış duymadınız. Kütleli fotonlar. Garip. Nasıl olur lan diyorsunuz? İşte Heisenberg'ün o meşhur ilkesi bunu bize şöyle açıklıyor. Bu ilkeye göre çok çok kısa sürelerde Planck zamanında çok yüksek bir enerji ortaya çıkarak kaybolabilir. Enerji ne kadar yüksekse o kadar sürede kaybolur. Elektronların alıp verdiği fotonlar da çok kısa sürede çok yüksek enerji taşıdıkları için aslında kütleliymiş gibi davranıyorlar. Sorun burada değil zaten. Sorun şimdi başlıyor. Bakın, nereye mi? Uzaya. Ama teleskopla değil, mikroskopla bakın. Binlerce kez, yüz binlerce kez veya milyonlarca kez uzayı mikroskopla küçültelim. Diyeceksin ki yok orada bir şey. Daha da küçült, daha da. İşte bu noktada ortalama bir insan muhtemelen uzayın aslında hiçbir şey olmadığı sonucuna varacaktır. Sonuçta bu sezgisel bir anlam ifade ediyor ve ayrıca gerçek mikroskopların büyütme gücünün de çok ötesindeyiz. Bununla birlikte kuantum fizikçileri ortalama insanlar değildir. Teorik mikroskoplarla donanmış, büyütmeye devam ediyorlar. Hiçbir şey kalmayıncaya kadar boş uzayın derinliklerine ve derinliklerine bakıyorlar. Aniden bir şey görüyorlar. Bir şey. Topluca
kuantum köpüğü olarak adlandırılan sanal parçacıklardan oluşan bir koleksiyon. Kuantum fizikçilerine göre sanal parçacıklar, bira köpüğündeki kabarcıklar gibi uzay zamanın dokusunda kısa süreli dalgalanmalar olarak var oluyor. Kuantum köpük mikro evren ilişkisi. Bilim insanları uzay boşluğunu oluşturan ve kuantum köpük denilen rastgele enerji salınımlarının mikro köpük evrenler olduğunu söyledi. Öyleyse boşluğun enerjisi olarak evrenin genişlemesini sağlayan karanlık enerji de sürekli doğup yok olan geçici evren köpüklerinden. Öyleyse boşluğun enerjisi olarak evrenin genişlemesini sağlayan karanlık enerji de, o çok aradığımız karanlık enerji, sürekli doğup yok olan geçici evren köpüklerinden meydana geliyor olabilir. Boşlukta kaynar su gibi fokurdayan mikroskobik evren köpüklerini görelim. Öncelikle karanlık enerjinin kaynağı nedir sorusuyla başlamak istiyorum. Bunu bilmek önemli haliyle. Çünkü karanlık enerji son 5 milyar yılda evrenin gittikçe hızlanarak genişlemesinden sorumlu bir şahıs. Bizzat uzay boşluğunun enerjisi olan karanlık enerji bugün evrenin %68'ini oluşturuyor ve aynı zamanda evrenin sonsuza dek genişlemesine yol açacak görünüyor. Uzak gelecekte evren %99 oranında karanlık enerjiden oluşacak. Bu da ayrı bir anekdot. Bizi meydana getiren maddenin evrendeki karanlık madde ve karanlık enerji karşısında azınlık olduğunu bilmek ise felsefi açıdan zaten büyük bir varoluş krizi oluşturuyor. Varlık problemi gibi yani. Evet, bu soruyu asıl şöyle sormak lazım. Karanlık enerjinin evrenin genişlemesinden sorumlu olduğunu nereden biliyoruz? Gördük de ondan. Uzak galaksiler bizden hızla yaklaşıyor ve ne kadar uzaksa o kadar hızlı uzaklaşıyor ki evrenin büyük patlamayla oluştuğunu gösteren ilk kanıt da buydu. Öte yandan galaksilerin uzaklaşması 5 milyar yıldır gittikçe hızlanıyor. Biz de evrendeki madde ve normal enerji miktarını topladığımız zaman evrenin bunu yapmaya gücü olmadığını görüyoruz. Demek ki evrenin genişlemesini hızlandıran ekstra enerji var ve kuantum fiziğine göre bu da boşluğun enerjisi olan karanlık enerjidir. Ya o nedir? Nedir bu karanlık enerji? Bıt bıt ediyorsun sabahtan beri de. Ne oğlum bu? Aslında karanlık enerjinin tam olarak ne olduğunu bilmiyoruz. Ancak karanlık enerjinin yeni uzay boşluğu yarattığını ve evreni bu şekilde genişlettiğini biliyoruz. Bunu da Heisenberg'ün belirsizlik ilkesinden çıkarımlıyoruz. Bu ilke boşluğun kuantum enerji alanlarıyla dolu olduğunu ve bunların belirsizlik sebebiyle rastgele dalgalandığını söylüyor bizlere. Boşluktaki kuantum salınımları gerçek madde ve enerji oluşturmuyor. Çünkü boşluğun toplam enerji değerini değiştirmiyor. Uzay boşluğunun bir noktasında azıcık artan enerji başka bir noktada enerjinin azıcık azalmasıyla dengeleniyor. Gerçek parçacık oluşturabilmek için ek enerji olmadığından bunlar sanal enerji salınımları olarak tanımlanıyor. Casimir etkisi. Bu kadar küçük bir şey açıkça doğrudan gözlemlenmedi. Öyleyse neden bu kuantum köpüğün var olduğundan bu kadar emin olabiliriz? Bunun en büyük kanıtlarından biri 1947'de Hollandalı fizikçiler Hendrik Casimir ve Dirk Polder tarafından tahmin edildi. Fermilab'ın kıdemli deneysel fizikçisi Don Lincoln, PBC için sözde Casimir etkisini şöyle açıklamıştı. Kuantum köpüğü gerçekti diye düşündüler. Parçacıklar uzayda her yerde olmalıydı. Dahası parçacıklar da bir dalga yapısına sahip olduklarından her yerde dalgalar olmalıdır. Böylece hayal ettikleri şey yan yana yerleştirilmiş iki paralel metal levhaya sahip olmaktı. Kuantum köpüğü hem plakalar arasında hem de plakaların dışında mevcut olacaktır. Ancak plakalar birbirine yakın yerleştirildiğinden plakalar arasında yalnızca kısa dalgalar olabilirken bunların dışında kısa ve uzun dalga boylu dalgalar da olabilir. Bu dengesizlik nedeniyle plakaların dışındaki dalgaların fazlalığı aralarındaki daha az sayıda dalgayı bastırarak iki plakayı bir araya getirmelidir. İlk tahmin edilmesinden 30 yıl sonra bu etki niteliksel olarak gözlemlenmişti. 1997'de de doğru ölçülmüştü. Casimir etkisinin oluşmasını sağlayan şey elektromanyetik alanın kuantum vakum dalgalanmalarıdır. Yani bir diğer adıyla sıfır noktası dalgalanmaları. Plakalar arasındaki çekim kuvvetini oluşturan şey ise vakumun bile sürekli bir dalgalanma durumunda olan çok sayıda sanal elektromanyetik parçacık ve anti parçacık içermesidir. İşte buna vakum enerjisi denir. Uzayın temelde köpüklü, kaotik bir karmaşa olduğu fikri evreni anlamamız için büyük sonuçlara sahiptir. Sicim kuramcısı
ve Columbia Üniversitesi profesörü Brian Greene, The Elegant Universe adlı kitabında o kadar kısa mesafeli ölçeklerde genel görelilik ve kuantum mekaniği arasındaki temel uyumsuzlukla karşılaşıyoruz diye yazmıştı. Genel göreliliğin temel ilkesi olan pürüzsüz uzaysal geometri kavramı, kuantum dünyasının kısa mesafeli ölçeklerdeki şiddetli dalgalanmalar tarafından yok edilir. Bu nedenle kuantum köpüğün var olup olmadığını kesin olarak göstermek, gerçekliğin gerçek doğasını ortaya çıkarmak için çok yararlı olacaktır. Ancak bilimde sinir bozucu bir şekilde sıklıkla olduğu gibi son deneyler aynı fikirde değil. Kuantum köpüğünün varlığını test etmenin olası bir yolu, yıldız patlamalarından çıkan fotonların uzun mesafeler kat etmelerinin ne kadar sürdüğünü ölçmektir. Uzay zaman düz ve sıkıcıysa, aynı kaynaktan fırlatılan iki fotonun belirli bir mesafe kat etmesi aynı zamanı almalıdır. Fakat eğer uzay zaman köpüklü ise o zaman bir foton hafif tedirginliklerle yavaşlayabilir. 2009'da yapılan bir analiz aynı gama ışını patlamasından gelen yüksek enerjili ve düşük enerjili fotonların farklı zamanlarda belirli bir konuma ulaştığını, ancak diğer patlamaların sonraki iki analizi uzay zamanın pürüzsüz olduğunu ve hiç değişmediğini gösterdi. En azından köpüklü değil. Bununla birlikte deneylerin hiçbiri en küçük ölçeklerde kuantum köpüğünü dışlayacak kadar ince ayrıntılarla ölçemez. Kesin olmak için 1,6 çarpı 10 üzeri eksi 35 metreye kadar görebilen bir mikroskobu, yani biz buna Planck uzunluğu diyoruz, beklememiz gerekebilir. Ve böyle bir cihazı inşa etmek gerçekten uzun bir iş olacaktır. Öyle ki Planck alanından daha küçük alanlar yoktur. Daha küçük ölçekte uzay boşluğu da yoktur diye biliyoruz. Planck ölçeğinde boşluğun yerini kuantum enerji salınımları alıyor. Bunlar hiçlikten oluşan ve rastgele dalgalanarak bir var olup bir yok olan mikroskobik uzay köpükleridir. Uzay boşluğunun 10 üzeri eksi 37 santimetrede rastgele dalgalanmasına ise kuantum köpük diyoruz. Bunu Casimir etkisi deneylerinde de gördük zaten. Sonuçta Casimir etkisi kuantum köpük ortamında ortaya çıkıyor ve onun oluşturduğu negatif enerji de karanlık enerji oluyor. Böylece biz de kuantum köpük, karanlık enerji ve Casimir etkisi arasındaki bağı görmüş oluyoruz. Peki bunun mikro köpük evrenlerle ne ilgisi var derseniz, Casimir etkisinden türeyen negatif enerji, boşluğun enerjisinin karanlık enerji olduğunu gösteriyor. Bu enerjiyi hesaplamakta kullandığımız kuantum alan denklemlerini kontrol ettiğimiz zaman da doğru olduklarını görüyoruz. Bu nedenle karanlık enerjiyi biz fazla hesaplıyoruz diyemeyiz. Yani karanlık enerji fazlasının uzayda saklandığı bir yer olmalıdır. İşte yeni teoriye göre bu, uzay boşluğunu Planck ölçeğinde dolduran, kuantum köpüğü oluşturan mikro köpük evrenlerdir. Peki köpük evrenler nedir? Kuantum köpük evren teorisi. Evren mikro evren köpüklerinden oluşuyor. Karanlık enerji şiddetinin gerçek uzayda ne kadar düşük olduğunu açıklayan yeni teorinin özeti bu. Ancak buna tam kapsamlı bir teori yerine ileride tek teori altında birleştirmeyi umduğumuz iki ayrı matematiksel konjonktür demek daha doğru. Kısacası teorik fizikçiler birbirinden bağımsız iki yeni kuram geliştirdiler ve ileride bunları birleştirmemiz gerekiyor. Yeni kuramları Kaliforniya Üniversitesi Davis yerleşkesinden Profesör Stephen Carleb ve British Columbia Üniversitesi'nden efsanevi fizikçi William Onroe geliştirdi. Profesör Carleb'in kuramı daha da önce yayınlandığı ve açıklaması daha kolay olduğu için önce ondan başlayalım. Gerçi her şey Einstein'ın genel görelilik teorisiyle başlamıştı. Oradan başlayalım isterseniz. Einstein uzay alanı denklemlerini 1917 yılında yazdığında ortaya çıkan evrenin dengesiz olduğunu görmüştü. Kütle, yani madde uzayı büker ve uzay da maddeye nasıl gideceğini gösterir şeklinde özetleyebileceğimiz genel görelilik uyarınca evren ya genişleyecek ya da kendi üzerine çökerek kara delik olacaktı. Yani evren eskilerin umduğu gibi statik ve ezeli değildi. Belki ebedi olabilirdi tabii. Yerçekimi baskın çıkarsa evren çökecek ama uzayın genişleme enerjisi baskın çıkarsa evren sonsuza dek genişleyecekti. Einstein ise statik evrenden yanaydı ve evrenin genişleyip büzülmesini önlemek için denklemlerine kozmolojik sabit eklemişti. Oysa büyük patlama teorisi ortaya çıkıp da evrenin bugüne dek genişlemekte olduğunu gösterince Einstein da kozmolojik sabiti hayatımın en büyük hatası demişti. Evrenin kuantum köpükten oluştuğu fikrini, nesnel gerçekliğin, kuantum fiziğinin hüküm sürdüğü atomik dünyada geçerli olmayıp sadece gözle görülür dünyada var olduğunu gösteren ünlü fizikçi John Wheeler ortaya atmıştı. Ki kuantum silgisiyle ilgili bir video yaptığımızda kendisine değinmiştik. Wheeler,
1955 yılında yazdığı makalede uzay zamanının kuantum ölçeğinde kaynar su gibi kabarcıklanan, belirsiz ve köpüklü bir yapıya sahip olduğunu öne sürmüştü. Ancak Wheeler, kuantum köpük sadece süslü bir benzetme değildir. Bu aynı zamanda köpük dediğimiz şeyin anlık olarak var olup yok olan geçici, mikro evren köpükleri olduğu anlamına geliyor. Neden derseniz Planck enerjisi ve Planck ölçeği bizim evrenimizi oluşturan büyük patlamayı tetikleyen değerlere karşılık geliyor. Bu sebeple Planck enerjisinde yepyeni evrenler oluştuğunu söylemek mantıklı ama Planck ölçeği aynı zamanda evrenin dokusu olan uzay zamanının belirsiz ilkesi sebebiyle tümüyle tanımsız olması demektir. Bu durumda uzayın rastgele ve anlık olarak var olan mikro evren köpüklerinden oluştuğunu söylemek de mantıklıdır. Kaliforniya Üniversitesi'nden Profesör Stephen Carlip, Wheeler'in kuantum köpük tasarımını aldı ve dedi ki, karanlık enerji gerçekten de evrende ölçtüğümüz değerden 10 üzeri 120 kat güçlüdür. Ancak bu aşırı enerji fazlası Planck ölçeğinde kuantum köpüğü oluşturan mikro evrenlerde gizleniyor. Sürekli var olup yok olan mikro sanal evrenler karanlık enerji fazlasını içeriyor. Böylece karanlık enerjinin birim düzeydeki şiddeti, yani kozmolojik sabit, ölçtüğümüz değerde çıkıyor. Öyleyse boş uzay sonsuz sayıda yeni evren oluşturma potansiyeline sahip oluyor. Yine de bu evrenlerden biri gerçekten oluşursa anında bizim evrenimizden kopacağı için yaşadığımız yere zarar vermeyecektir. Dahası bu evrenler bizim evrenimizden bakınca sanal görünse de hepsi gerçek olabilir. Uzayda bize göre her an, her saniye sonsuz sayıda evren oluşup yok oluyor olabilir. Bizim için bunlar anlık oluşumlarlarken o evrenlerin içinde trilyonlarca yıl geçebilir. Kısacası gerçek bakanın gözündedir. Fizik yasalarının uzay zamanda simetrik olduğunu biliyoruz. Yani zaman geçmişe aksa da fizik kuralları değişmezdi. Zaten fizik yasaları başka türlü nasıl evrensel olabilirdi? Peki neden yaşadığımız evrende zaman geleceğe akıyor? Carlip'e göre kuantum köpük evrenler bize göre sanal zamanda var oluyor. Dahası bizim evrenimizde diğer evrenlerin boş uzayındaki kuantum köpükte anlık olarak var olup yok olan geçici bir mikro evren olabilir. Bu durumda uzay boşluğu sonsuz sayıda evren içeren bir kainatın ezeli geçmiş ve ebedi geleceğini sanal enerji, sanal parçacıklar ve bize göre sanal evrenlerle gösteren dev bir varoluş sergisidir. Zamanın oku nedir? İşin ilginci ve kuantum fiziğinin zamanda simetrik olması yüzünden bizim için zamanın tersine, yani gelecekten geçmişe aktığı mikro evrenlerdeki zamanda onların bakış açısından gayet normal olarak geçmişten geleceğe akıyor olabilir. Öyleyse zaman mikroskobik ölçekte rastgele geçmişe ve geleceğe akabilir ki sadece büyük ölçekli dünyada geçmişten geleceğe olacaktır. Bunun sebebi de gözle görülür dünyada belirsizlik kaynaklı rastlantısallık ve kuantum köpüğün ortadan kayboluyor olmasıdır. Kısacası zamanın oku yalnızca makroskobik nesnel gerçeklik dünyasını ileriyi gösterecektir. Hatta kuantum köpükte görülen zamandaki görelilik olgusu Einstein'ın görelilik teorisinde zamanın neden bakana göre tanımlandığını gösterebilir ki bunun fizik biliminde devrimsel sonuçlar olacaktır. Neden derseniz kuantum köpük aslında mikro evrenlerden oluşuyorsa biz de görelilikte kuantum fiziğini nihayet birleştiren bir kuantum kütle çekim kuramını oluşturabiliriz. Bu da tüm evreni ve diğer evrenleri, özetle varoluşun tamamını tek denklemle açıklayan nihai her şeyin teorisi olabilir. Tüme varımcı bir bilim anlayışıyla sonunda bütünü göreceğiz. Bu kadar şey ne demek oluyor? Hiçlik bizi nerelere getirmiş ve daha nerelere götürecekti tam bilmiyoruz. Risk aldık hiçliğin peşinden. Sonunda hiçlik olduğunu bildiğimiz halde fakat bizi de bu yolda hiçliğin varlığı heyecanlandırdı. Unutmayın, siz bir hiç değilsiniz. O rol zaten kapıldı. Sizler hiçliğin içindeki varlıklarsınız. Varlıklı ve bilimle kalın değerli bilim arşivi topluluğu.